Yılın o zamanı geldi. Hayır, bayram değil. Birbirimize girdiğimiz, anamıza bacımıza sövdüğümüz, sırf farklı bir oyunu sevdik diye birbirimizi oyundan anlamamakla suçladığımız o Zeylimeyiz. The Game Awards. Sadece oyunları oynayıp ölü zamanını yemeğin sosu olarak görmemiz gerekirken tam tersine hissedarı olmadığımız şirketlerin maaş askeri gibi savaşıyoruz. Peki neden? Neden sanki oyunu babamız yapmış, şirket babamızın şirketiymiş gibi böylesiye savunuyoruz? Bu videoda bu sorulara cevap arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sorun oyunlarda değil, sorun bizde. I was acting. Bu arada ana bacı sövmek istediğimiz sorunlu oyunları hariç tutuyorum. Zaten konumuz oyunlara sövmeyi istemek değil. Konumuz oyunları bir hobi olmaktan çıkarıp kişilik haline getirmek. Oyunları hobi olmaktan çıkarıp benliğimiz haline getiriyoruz. Ve birçoğumuz bunun belki farkında bile değiliz. İşin psikolojisi aslında çok basit. Cebimizden çıkan para arttıkça o ürüne olan duygusal bağımız da artıyor. Bir konsola veya ekran kartına bir servet ödediğimizde beynimiz o cihazın en iyisi olduğuna inanmak istiyor. Hatta o kadar ileri gidiyoruz ki satın aldığımız şeyin kusurlarını görmezden gelmeye, eksilerini aslında o kadar kötü değil diye kendimize rasyonize etmeye başlıyoruz. Çünkü hatayı kabul etmek bilinçaltımızda ben paramı çöpe attım demekle eşdeğer. Eğer biri çıkıp X konsol daha iyi derse bunu sadece bir fikir olarak değil, yaptığımız harcamaya ve zekamıza bir hakaret olarak algılıyoruz. Kavganın temelinde yatan o ölesiye savunma güdüsü de işte buradan geliyor. Paramızı savunduğumuzu sanırken aslında egomuzu savunuyoruz. Kendimden bir örnek vereyim. Mesela ben Resident Evil serisini çok seviyorum. Kanalın sık takipçisiyseniz bunu biliyorsunuzdur. Favori oyunum Resident Evil 4'tür. Lakin siz gelip bana bu oyunda karakter derinliği yok derseniz bırakın savunmayı, size sonuna kadar hak veririm. Evet, öyle. Eğer siz de videonun başlarında bahsettiğim sorun varsa ilk olarak farkındalık kazanmanız gerekli. Bir oyunu çok sevebilirsiniz. Ancak sırf karşınızdaki o oyunu sevmiyor diye sen oyunlardan anlamıyorsun demek sizi aşağıya çeker. Karşınızdaki saygı çerçevesi içerisindeyse siz de öyle olmalısınız. Ama hakaret, küfür yağmuruna tutuyorsa ona bu videoyu gösterin. PlayStation'a laf edince kendine edilmiş sayanlar. Xbox eleştirilince saldırıya geçenler. Bu bir spor takımı tutmak gibi değil. Gerçi spor takımı tutmada da aynı durumu yaşıyoruz. Fenerbahçeli biri arkadaşının Beşiktaşlı olduğunu duyunca suratı asılıyor, keyfi kaçıyor. Bu satın aldığım buzdolabı markasının ölümüne savunmak gibi absürt bir şey. İşte oyun ödüllerinde böyle birbirimize girmemiz de tam olarak absürt. Bu sene çıkan oyunlara bakın. Hepsi sanat eseri. Ama biz sanat konuşmak yerine bu tokatlar diye kavga ediyoruz. Hatta şunu da unutmayalım. Bu konsol savaşları en çok şirketlerin işine geliyor. Biz birbirimizi yerken onlar bedavadan reklam yapıyorlar. Bizim fanatikliğimiz onların pazarlama bütçesi oluyor. Yani günün sonunda kazanan şirketler, kaybeden ise birbirini kıran oyuncular oluyor. Anlattıklarımdan sonra sizce daha fazla kavga etmeye gerek var mı? Halbuki bu sene çıkan güzel oyunlar ne kadar dolu bir sene geçirdiğimizi gösteriyor. Bir yanda efsane ortaçağ atmosferi sunan Kingdom Come Deliverance 2, bir yanda JRPG türüne inovatif yaklaşan Clair Obscure Expedition 33 ve oyunu kime verdim? Expedition 33. Neden? Çünkü bana harika bir sıra tabanlı savaş hissiyatı sundu. Ama gidip Kingdom Come 2'ye oy verene de savaş sistemi görmemişsin demem. Çünkü o da gerçek kılıç dövüşü hissiyatı arıyor. Olay bu kadar basit. En iyi oyun yönetiminde oyumu yine Expedition 33'a yana kullandım çünkü dünya tasarımı bile yaratıcılıklarını gösteriyor. Sen oyunu Split Fiction aynı anda kullanmış olabilirsin, hiç sorun değil. En iyi anlatıma gelirsek, her ne kadar Rui Kişi 007 Silent Hill'de çok iyi bir hikaye yazmış olsa da bu kategoride Expedition 33 çok daha başarılı bence. Diğer kategorilerde nelere oy verdiğimi merak ediyorsanız sırasıyla ekrana bırakıyorum. Sonuç ne olursa olsun 11 Aralık gecesi her kategoride tek bir kazanan olacak. Ama çok net bir şekilde söyleyebilirim ki günün sonunda kazanan biziz. Çünkü bir sürü farklı türde kaliteli yapımlar deneyimledik ve elimizde oynayacak harika dünyalar var. Kavga etmeyin, oynayın. Çayınızı kahvenizi alın ve tadını çıkarın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.